Art Nova Sanat Sergisi'nde şimdi Gazi Üniversitesi'ni görünce benim de okulum olduğu için uğramadan geçemedim. Gençlerin burada harika eserlerini gördüm. Önce okulun ismini görerek geldim, yalan söylemeyeyim. Ama girdikten sonra da usta işi eserlerle karşılaştım. Siz öğrenci misiniz? Neler yapıyorsunuz? Bu fuara nasıl hazırlandınız? Onları biraz senden şöyle kısaca dinleyelim. Tamamdır. Hem seni de tanıyalım. Tamam. Adım Amine Mikrofon Sağlamöz. Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünde 4. sınıfım. Ali Ertuğrul Küpeli atölyesindeyim. Biz bu standı Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümü ve Resim İş ve Müze Eğitimi topluluğu olarak ortak bir proje olarak açtık. Alanımız, bölümümüzde resim, grafik, heykel, seramik, baskı bölümünden eserler bulunmaktadır. Gezmeye başlayabiliriz. Tam arkaya da senin fotoğraf resme denk geldik. Yok, benim değil. Aybüke arkadaşımızın. Öyle mi? Tamam, evet. İmzayı yanlış okudum o zaman. Aybüke'nin onlar. Evet. Teknik olarak akrilik boya ve yağlı boya kullanıyoruz arkadaş olarak. Heykel işlerimiz var. Döküm işi. Evet. Heykelcilerden de gelebilir aslında arkadaşlarımız. Heykelle ilgili bilgi vermek isteyenleri de alabiliriz buraya tabii. Evet. Seramik Yine işlerimiz aynı. bulunmakta. Bunları bir fuara hazırlamak ayrı bir iş. Bir de burada konsepti ayarlamak da ayrı bir Evet. şey sanırım. Seramikleri nereye koyalım, heykeli nereye koyalım, o da kavga çıkmadı değil mi aranızda? Yok, her şeyden ayarladım. Öyle mi? Tamam. Arkadaşlarımızın da yardımıyla. Biraz da demokrasiyi işletmişsindir diye tahmin ediyorum. Çok şükür iyi Evet. anlaşıyoruz. O Beraber zaman diğer ayarladık. bölümlere de bakalım bir Tabii ki. istersen. Heykelle ilgili bilgi vermek isteyenler varsa alabiliriz. Seni alabiliriz. Gel. Sen de gel yanımıza. Bak mesela bunlardan başlayabiliriz. Evet. Heykelle ilgili hem senden bilgi alalım, seni de tanıyalım biraz. Ben de aynı şekilde Gazi Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Benim alanım heykel. Heykelde çeşitli teknikleri 2. sınıftan itibaren 4. sınıfa kadar öğreniyoruz. Bunda modelaj tekniği, modelajla birlikte döküm tekniklerini öğreniyoruz. Farklı kalıp teknikleri var. Aynı şekilde bunların da eğitimini alıyoruz. Onun haricinde metal Kaçıncı sınıfsınız? Ben 4. sınıf. 4. Sen de mi? Ben de doğru. 4. Onun haricinde metal ve ahşap eğitimimiz var. İsteyenleri tabii ki taş bölümüne de yönlendirebiliyoruz. 4. sınıfa kadar öğrencilerimiz, yani biz tam donanımlı bir heykel eğitimi alıyoruz. Bu şekilde tanıtabilirim. Gazi de bu alanda iyi bir okul diye biliyorum. Tabii ki Resim de. heykel alanında. Hı hı. Yani hocalarımız olsun, atölye imkanlarımız olsun sağlam. Yani isteyen öğrencileri istediği alana yönlendirme imkanımız var. Evet. Bu iki eser senin, Bunlar benim değil. değil mi? Ben hiç tutturamıyorum bugün. Önce bunları tanıtayım. Evet, Bunlar olsun. polyester döküm, boş döküm tekniğiyle dökülen işlerimiz. Modelajla, yani çamurla şekillendiriliyor, kalıbı alınıyor ve dökümü yapılıyor. Bunların hepsi öğrencilerin yaptığı işler. Herkes kendi işiyle ilgileniyor. Ve kalıp ve döküm işini de öğrenmiş oluyor bu aşamada. Harika. Kaç tane heykel var? Ortadakilere de bakarız gerçi. Burada Sanırım- tam yerleşmemiş. Hala var orada bir şey. Onlar Orada geri güzel, gidecek istersen. kenarda geri gidecek orada dedikleri sürekli de bu gayet sohbette güzel. mikrofonu tutuyoruz ama Tutabilirsin. Mikrofon senin. Mikrofonu alan istediği gibi konuşur. Siz de gelin. Siz de bir şeyler diyeceksiniz. Evet. Bence var bir şeyler söylemek. taş çalışan arkadaş. Taş, hem Merhaba taşların hocam. yanına gelmişken. Evet, devam et Furkan. Büşra sen de. Gürsoy, taş çalışan arkadaşımız. Sizin başında alalım. Buyurun siz yapın. Ben de 4. sınıf öğrencisiyim bu üniversitenin. 4. sınıftayken bir taş denemem oldu, mermer. Büst çalışmasıyla başladım taşa. Şimdi küçük küçük başka denemeler de yapıyorum. Aynı zamanda ahşap ve polyester çalışmalarım da var. Mermer olan bir tek bu mu var şu Mermer anda? sadece bu var şu anda. Başka çalışmalar da var okulumuzda Harika. sürdürdüğüm. Mermerin yüzeyinin soğuk olması, hala yaşayan bir malzeme olması dolayısıyla çok ilgimi çeken bir malzemeydi. Başladığımdan beri de çalışmak istediğim bir malzemeydi. Bu şekilde. Evet, mermer ilgi çekiyor gerçekten. Hani heykel Dokunma deyince isteği aslında. uyandırıyor Evet. insanda. Başka hangi eserin var? Şu ahşap Ahşap iş da benim. senin. Bu nasıl oldu? Bunun macerası, yolculuğu nedir? Bu da bir kuş stilizasyonundan ortaya çıktı. Kanadının iki farklı açısı. Bir tanesi konmak üzereyken bir tanesi uçarken ki kanat şeklinden yola çıkarak her iki durum halinde vermek istedim.
hem de dört tarafından da dinamik bir heykel, dolu bir heykel olmasını istediğim için bu şekilde bir eskiz tasarlamıştım. Daha sonra plastiğin üzerinden küçük bir modelleme yaparak heykel haline gelince nasıl sonuçlanacağını görmek istedim. Plastiğini de önüme koyarak modele sadık kalarak bu şekilde ahşap yontuya. Harika. Sen de 4. sınıfsın o dördüncü zaman. sınıfım. Hep 4'ler ağırlıklı gidiyor. Bunlar da diğer arkadaşlarımızın onlar herhalde. diğer arkadaşlarımızın. Evet. Şu an 3. sınıf arkadaşımız bunu Ha, yapan. 3'ün mü? Evet. Şu an üç, Biraz o kanları da üç. damlatmış 3'ü oradan. Bunlar da ilgi çekici. Evet. Teşekkür ediyorum ben teşekkür hepinize. ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Karşıdaki. Evet, senin şu da senin değil mi? Evet, onu bir anlatmadın bize. Evet. Benim dedi bak, devamını getirmedi. Evet, bunu senden dinleyelim hikayesini. Hem girişte böyle karşılıyor zaten. Evet, anlatabilirsin bunun yolculuğunu bize. Yolculuğumuz şöyle. Kadın figürü tüm insanlığı temsil ediyor. İnsanlığın genel yaşantısı ve hayata dair fikirlerini temel alan bir metafor. Kalan soyutlamalar ise insanların hislerine dayanan formlar diyelim. Yani temsili, duygularının temsili. Ve her soyut şeyin ucunda bir gerçekliğin olduğundan bahsediyorum burada. Temel manifestosu bu. Bunlar senin değil. Yok, şu benim. Bak hemen benim değil diyor ama bir tane çıkıyor. Sanki çok basit bir eser varmış Ya gibi burada. şöyle. Bak Gökhan Bey buradan baksana. Benim değil dediği bizi karşılayan ilk heykellerden biri aslında burada. Bunlar bizim ders dahilinde anatomi çalışmalarımızın döneminden kalma deyince çok eski gibi oldu ama hani Sen de eskiden artık 4. sınıfsın. biraz öyle oldu. Ders dahilinde anatomi çalışmalarımızı geliştirmek için yaptığımız bir iş bu. Bu şekilde. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gazi Görüşmek Üniversitesi üzere. adına. Çok sağ olun. Biz de Gazi Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Yolun yine Gazi sergisinde grafik bölümündeyiz. İrem'le birlikteyiz. Evet. Seni tanıyabilir miyiz önce? Tabii. Ben Gazi Üniversitesi Resim İş Öğretmenliğinden mezun oldum lisans döneminde. Bir tane Şimdi- mezun yakaladık. Evet. Şimdi yüksek lisansımı da yine Gazi Üniversitesi Gazi'de. Resim İş Öğretmenliğinde yapıyorum. İlk senem yüksek lisansta. Harika. Heyecanlıyım. Aa, Bu lisans döneminde grafik tasarım branşından girdim Gazi Üniversitesi'ne. Böyle. buradakiler senin mi? Bu benim sadece. Sadece bu Evet. senin. Peki burada yani diğer grafik grafik duvar olarak arkadaşlarım, ayarladınız burayı. Nasıl seçildi? Bunlara nasıl karar verildi? Bunları nitelikli işler gözüyle baktık. Hocalarımızla beraber seçtik. Arkadaşlarımızın da emeği çok büyük. Hepsinin ellerine sağlık. Evet, biz Çok de uğraştılar teşekkür ediyoruz. gerçekten. Hamza Ceylan mı? Evet. Hamza Ceylan. Bu kimin? Onu Melike Berrak arkadaşımızın sanırım. Berrak. Evet. Sen bunu çalışırken Evet, bu- bundan bahsedebilirsin biraz. bize. Nevrotik Çağrı ismi eserimin. Burada aslında Sana Kafka'dan bahset dediler az önce. O mu? Kafka'dan bahset dedikleri o. Bunun Dönüşüm. aslında bu bir seriydi, yani bunun yanında bir eser daha var. Yerimiz olmadığı için çok koyamadım. Burada aslında Nevrotik Çağrı derken eserin ismini şu sebeple koydum. Kafka'yı bilirsiniz. Gregor Samsa diye bir karakterimiz var. Ve hamam böceğine dönüşüyor bir gün yatağından kalktığında. Dönüşüm. Dönüşüm eseri. Bu hamam böcekleri aslında onu temsilen, yani ona bir saygı olarak yaptığım bir eserde. Nevrotik kısmı da kişilik bozuklukları ve gitgeller, melankoli yaşadığı için onu çağıran, hep onu oradan serzenişte bulunan bir dert topu var aslında. Hani hepimizin hayatında olan o derde çekildiğimiz o yer. Bunlar da derde çekilenler mi Çekilenler etrafındaki? ve aslında bunlar aslında biziz yani. Sen hangisisin? Derde çekilenler mi yoksa Muhtemelen. yaklaşanlardan mı? Evet. Ya böyle yorumladım kendimce. Biraz da böyle güzel psikolojik yorum. konularla iç içe çalışan bir insanım. Gerek alanımdan dolayı sosyal bilimler, gerek felsefe. Hepsiyle iç içe bir manifesto düşünüyorum. Bundan sonraki eserlerimde de kullanacağım belli manifestolar var. Ya böyle anlatıp yorumlamanız ve bunun hani izleyiciye ulaşması da ayrıca güzel oldu. Evet ya Biz de aslında bunu hazır sanatta çok da sanatçı- şey denmez. Hani yorumlayın eserinizi Evet. denmez. Sanatçıya bırakılır ama ben bunları gerçekten büyük kaygılarla, büyük motivasyonlarla yaptım. Evet. Bu Ya eseri. yine tabii ki burada gezen birçok insan baktığı zaman farklı şeyler görecektir. Mutlaka, Ama evet, evet. sizin bundan bahsederek belki resmi izleyene bir fikir, ilham vermeniz de Kesinlikle. olası oluyor ki şu an öyle oldu Herkesin mesela. hayatında farklı şeyler var. Herkesin bakış açısı çok farklı. O yüzden bir yorumlayıcının olması eseri, ya o eserin değerini arttırır. Arttırıyor.
Peki. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Ben de Teşekkür memnun oldum. ediyorum. Başarılar. Size de başarılar. Sağ olun.